Bir Cumhuriyet şarkısı, röportajlarımız devam ederken sevgili Birce'yi yalnız yakalamışken hemen sorularımı sormak istiyorum. Evet Birce, Nimet Vahit'i çok büyük bir başarıyla canlandırıyorsun. Teşekkür ederim. Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı. Dolayısıyla ayrı bir değeri var. Ama seni böyle tarihi rollerde görmeye çok alıştık. Halide Edip'ten sonra Nimet Vahit'le karşımızdasın. Zamanda bir yolculuğa çıkarıyorsunuz ya bizi bu filmde. Zamanda bir yolculuğa gerçekten çıkmış olsan hangi döneme gitmek ve hangi dönemi yaşamak isterdin? Ben hep şunu söylüyorum, yani ben gelecek insanı değilim. Geçmişin rafineliğini çok seviyorum. O zamanki azlığı, özlüğü çok seviyorum. Belki daha az imkan, daha çetrefilli, daha zorlu koşullar. Ama sanki ben o koşullara daha uyumluymuşum gibi hissediyorum. Bu zamanın araçları bana yabancı değil, öğreniyorum. Ama sanıyorum geçmişte valla 30'lardan tutalım 55, 60, bilemedin 70'te kalalım. görüşürüz. Tabii. Yok, dahasını istemezdim. Bu tarihi karakterler dedik, kalmıştır eminim aklında daha vardır tarihi karakterler, kadınlar. Tabii ki Kimler var. Bir Baltalı Hano. Onun hikayesi çok enteresan gelir bana, bilmeyenler için söyleyeyim. Aslında bir Külhan Beylerinin olduğu zamanlarda bir erkekler hamamında oğlunu istismar eden erkekleri, yani bunun farkına varıp oraya gidip hepsini katleden bir kadın. Evet, hatırladım hikayeyi. Çok enteresan geliyor o hikaye bana. O yüzden Baltalı Hano'yu çok oynamak istiyorum. Bir de Samiye Cahit Morkaya. Okay. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın yarışçısı. Ben araba sürmeyi biraz seviyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Yani hız meraklısı değilim. Tehlikeye atmam kendimi ama motor sporlarını biraz seviyorum. O yüzden de bu hikaye geçenlerde karşıma çıktı ve yani geçenlerde dediğim hep biraz oldu. Dedim evet, yani neden olmasın. Ve tabii ki Sabiha Gökçen, bunu daha önce de söylemiştim. Yani hep söylerim zaten. Bir tek Baltalı Hano'yu ve Samiye Hanım'ı söylememiştim. Çok isterim. Seyhan Hanım'ı oynamak isterim. Ne bileyim ben, Cahide Sonku'yu oynamak isterim. Ben isterim de isterim. Dönemde ne kadar kadın varsa bu ülkenin devrimine hizmet etmiş, öncü olmuş, cesur, hareket sahasını kendi açmış ne kadar kadın varsa tarihte, ben onların hepsini oynamak isterim. Madem şimdi o kadar yapamıyorum, o zaman bari tarihte gideyim, o kapsülün içerisine gireyim. Orada onu oynayayım. En azından hevesimi öyle alayım. Evet, vallahi harika olur. Ve çok da çok iyi kalkıyorsun altından. Ay, çok seviyorum. Hepsi farklı karakter. Çok o çok belli. Günümüze gelirsek, ya çok yorulduğunu biliyorum, çok yoğun olduğunu biliyorum. Yani oyuncuların hayatı hiç kolay değil ama ya ben bir dinleneyim, bir kafa dinleyeyim, bir yolculuğa çıkayım dediğinde nereye gitmek istersin? Nereye gitmek isterim? Valla en son yani İspanya'yı hiç görmedim. O yüzden İspanya'yı çok görmek istiyorum. Uzak Doğu'yu görmek istiyorum. İspanya'yı hem bize sosyokültürel olarak çok yakın bir millet olduğu için merak ediyorum. Uzak Doğu'yu da gerçekten çok eski ve köklü bir kültür olduğu için ve hala bunu koruyabildikleri için çok saygı duyuyorum ve o yüzden gitmek istiyorum. Onun haricinde Afrika'ya gitmek istiyorum. Gibi. Yani bana bıraksan ben dünyayı gezmek istiyorum. Yani oturup evde oturamam ben. Hani ya çalışmam lazım ya dünyayı gezmem lazım. Çünkü biraz öyle bir yapım var. Annem de öyle diyor zaten, çok böyle bir sürü bir şeyi aynı anda yaptığım için sen hiperaktifsin, o yüzden böyle yapıyorsun diyor. Dedim yapacak bir şey yok. Doğuracağın tarihe karar verseydim, yani yapacak bir şey yok. Ama öyle olurdu herhalde yani. Evet. Ve son olarak şeyi sorayım o zaman. Evde oturduğunda
Canın sıkıldığında. Evde oturuyorum canım, öyle değil yani. Ve sürekli izlediğimiz şeyler vardır ya, mesela benim bazı diziler vardır. Sürekli dönüp dönüp izlerim ya da filmler. İyi gelir çünkü o hani iyileşmek için de. Ki bir Cumhuriyet Şarkısı öyle bir film olacak Kesinlikle. bence. O yüzden dedim sana da bayram gibi bir film diye. Yani şunu çok iyi biliyorum. Televizyonlarda ilerleyen, sinemadan çekildiği zaman film, televizyonlarda ya da platformlarda, o konuya dair bir fikrim yok ama insanların gerçekten hani eskiden vardı ya, bayramlarda biz Yeşilçam'dan çok güzel filmler izlerdik ve onlar bizim bayram filmimiz olurdu. Bize o aydınlığı, o umudu, o huzuru aşılardı. Bazen zaman zaman böyle huzurlu gözyaşları akıtırdık, buruk gözyaşları akıtırdık ama hep bir ifadeyle bitirirdik, tamamlardık. O güzel bayramlardaki gibi, aynı bir bayram gibi bir film o yüzden. Öyle bir his bırakacağını düşünüyorum ve sonra da her bayram izlenebilecek, jenerasyonlara kalabilecek bir yapıt olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Senin dönüp dönüp izlediğin hangisi? Benim Şimdiye dönüp kadar en dönüp azından. ben bütün Münir Özkul, Adile Naşit, yani o Neşeli Günler vesaire bilmem ne, yani Türk sinemasından gerçekten mesela Sultan, efendime söyleyeyim, yani saymakla bitmez. Yani Türk sinemasının birçok, Yeşilçam'ın o 70'ler döngüsüne, 80'ler döngüsüne girmeden, o İtalya etkisiyle bütün sinemaların ya o hale gelmeden önce çekilmiş birçok filmiyle, sonra 90'larda kendini bulmasıyla yine çok hoş, çok güzel yenilikçi filmler var onlarla da. Ama yabancı yapımlar dersen güncel, günümüzden artık Friends'den biraz sıkıldım. Çok izledik. Yani bir de eskiden de izlediğimiz için. Ben Ellie McBeal çok severdim. Ondan sonra Modern Family'yi hiç izlememişim. Yani shame on me demek istiyorum yani ama gerçekten Modern Family şimdilerde böyle bir yeni Grace and Frankie falan gibi böyle tatlı tatlı şeyi çok severdim. Love and Marriage'i çok severdim. Ondan sonra yani zillion tane var. Tim Burton filmleri, animasyonlar. Yani ben izlemeyi seviyorum ve dönüp dönüp de tekrar izliyorum. Koltukların tepesinde buluyorum bazen kendimi falan evde. Öyle çocukluğuma dönüyormuşum gibi oluyor, yani gençliğime vesaire. O yüzden seviyorum, yani evde vakit geçirmeyi de seviyorum genel olarak. Ya okuyorum, ya izliyorum, ya sadece müzik dinliyorum. Evde de oturuyormuşum bak. Evet, biraz onu da anlamış olduk yani. Ve boşken neler yaptığını da öğrendik. Evet, öyle. Müdavim olduğum yerler var, oralara gidiyorum ya da evimdeyim genel olarak. Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Röportajın devamı tıklayarak izleyebilirsiniz. Çünkü çok güzel, çok eğlenceli ve çok duygulu bir röportaj oldu. Takipte kalın.